Merhaba arkadaşlar, çarkımız dönmeye başladı. Jantımızı akort sehpasına koyduk. Birinci bölümde bu jantımızı ördük. İkinci bölümde öncelikle jantımızdaki bir boşlukları alacağız. Sonra da akort yapacağız. Matematikte integral türev ne kadar zorsa bu jant konusunda da bu akort konusu o kadar zor. Ama benim amacım sıradan bisiklete binen arkadaşlarımıza bu konuyu öğretmek. Merak etmeyin. Hap gibi bilgiler vereceğim. Sizler de kendiniz rahatlıkla yapacaksınız. Jantımızı akort sehpasına koyduk. Bu mandal sisteminde 2 tane yay var. Bu yayları çıkarttık deforme olmasın diye. Mandalımızı sıktık. Burasının sabit olması bizim için çok önemli. Jantlarımızda ek yerleri var. Bu ek yerleri her zaman için hata verir. Kaliteli jantlarda az verir. Diğerlerinde biraz daha kalitesine göre çok hata verir ama hepsinde verir. Burayı sarıyla işaretledim. Tur atarak devam ettiğimizden dolayı sırayı karıştırmayayım diye de sibop deliğine bir kırmızı bant attım. Şimdi biz ne yapacağız? İlk olarak şu kırmızı bantlı yerimizi bir bulalım. Şimdi buradan 365 derece telleri sıkmaya başlayacağız. Yani bizim bu aşamadaki en önemli görevimiz bu telleri başlangıç sıkılığına ulaştırmak. Yani eşit seviyede bunların sıkılmasını sağlamak. Şimdi burası kırmızı. Şöyle bakın. Bunu da tırnak metoduyla yapıyoruz. Şöyle bakarsanız evet bu tamam. Burası tamam. Bakınız. Dişinin son yivine değiyor gibi değmiyor gibi. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Evet bu da tamam. Değiyor değmiyor. Şimdi neden burada akort yüzüğü kullanmıyoruz? Çünkü arkadaşlar çok gevşek olduğu için akort yüzüğü kullanmıyoruz. Bir de bu tel başı tornavidası herkeste olmaz diye birazdan normal tornavidayla devam edeceğim. Şimdi tel başı tornavidası da şart değil. Normal tornavida kullanıyoruz. Bunu da yapalım. Tüm telleri başlangıç gerginliğine eşit bir şekilde getirmeye çalışıyoruz. Evet. Çok başarılı bir yöntem. Hata yapmazsak ileride çok rahat edeceğiz arkadaşlar. Hop, çok gevşek. Bakın. Evet. Değdi değmedi. Biraz da. Tam burası. Evet. Tam burası. Bura. Evet burası. Bu şekilde tamamını yapacağız. Arkadaşlar tırnak metoduyla bütün tellerimizi başlangıç gerginliğine ulaştırdık. Şimdi tellerimiz çok gevşek olduğundan dolayı 3'er tur sıkarak bu gevşekliği bir parça alacağız. Şöyle tekrar kırmızı işaretimizi bulalım. 3 tur sıkıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sırayı karıştırmayalım arkadaşlar. Bütün telleri bu şekilde sıkalım. Son 3 tel. Arkadaşlar görüldüğü gibi 3'er tur daha sıktık. Fakat oldukça gevşek. Şimdi bir tur daha sıkalım. 4'e tamamlayalım. Arkadaşlar toplam 4 tur sıktık. Fakat tellerimiz görüldüğü gibi fazla kavramadı. Bir yarım tur daha sıkalım. Aşamadan sonra sık sık tellerimizi sıkacağız. Şöyle etli kısımlarıyla elimizin olanca gücümüzle sıkmaya çalışacağız. Şurada paralel tellerden sıkacağız. Şu üçgen tellerden sıkmayalım. Veya bisiklet eldivenimiz de işimizi daha da fazla kolaylaştırabilir. Arkadaşlar toplam 4 tur sıktık. Fakat tellerimiz görüldüğü gibi fazla kavramadı. Bir yarım tur daha sıkalım.
Bu aşamaya geldikten sonra birkaç şey söylemek lazım. Bizim bu tarafımızda 18 tane tel var, bu tarafta 18 tane tel var. Biz istiyoruz ki bu 18'er tane tel karşılıklı olarak birbirini eşit olarak çeksin ve jantımız dengede kalsın. Bu taraftaki ve tellerin de kendi içerisinde yükü eşit olarak dağılması lazım. Eğer ki bir tel tembellik yaparsa, gevşek kalırsa yükü taşıyamaz. Onun yükünü yandaki tel taşır ve o tel çok gerileceğinden dolayı kopma meydana gelebilir. Ayrıca jantı ayakta tutan tellerin gerginliği olduğundan dolayı o tel gevşek kalacağından dolayı daha da gevşer ve jantımızın dağılmasına neden olabilir. Veyahut da akort bozulmasına neden olur. Müzik dinlemeyi sever misiniz? O zaman bol bol dinleyelim. Bakın arkadaşlar, şu tellerin sesini dinleyelim. Bir ortak ses vermesi lazım. Şu mesela biraz fazla sık. Çok az arkadaşlar. Belki bunda çeyrek tur, yarım tur. Bak, şuna bak. Buna bak. Bunu birazcık gevşetelim arkadaşlar. Şimdi sol telleri kendi arasında, sağ telleri de kendi arasında yapacağız. Çünkü tel uzunlukları farklı olduğu için bu teller farklı sesler verirler. Arkadaşlar şu ana kadar başlangıç gerginliğinden itibaren sıktık. Bir de kabaca tellerin bir dinleme yöntemiyle bir eşitlemeye çalıştık. Başka bir şey yapmadık. Akort yoktu. Bir bakalım jantımıza. Evet, hiç akort yok arkadaşlar. Oldukça bozuk gözüküyor ama yine de çok fena değil. Birazdan akort içine gireceğiz ve yavaş yavaş yoluna girecek işler. Şimdi oraya bir işaret koyalım. İşte şöyle. Sarı koyalım. Bu arada biraz problem var. Şimdi biz diyoruz ki akort yaparken buralarda fazla şey yapmasın. Yani telimizi sıkmayalım ki çok hafif. Bir de bu arada tabii fazla akort kaçmış tel varsa şu tarafı sıkalım arkadaşlar biraz. Bu tarafa gitsin. Burayı sıkıyoruz. Bakın. Biz bu akort esnasında tellerimizin sıkılmasını istemiyoruz. Şöyle çok hafif. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bakın azaldı. Daha çok kaba yaptık. Kabaca iki tarafa çok küçük birer akort çektikten sonra biraz özellikle dikkat ederseniz arkadaşlar. Şimdi biraz daha ince akortlara girmeye başlıyoruz. Arkadaşlar iğnemizi biraz daha darlaştıracağız birazdan. Daha ince akort aşamasına geçeceğiz. Şu anda sürtmüyor. Bakalım. Evet. Bakın şurada bir sürtme var. Hemen bir işaret koyalım. İşte burası. Ya hep aynı şeyi söylüyoruz. Bu akort yapma esnasında çemberimizin genel bir gerilmesini istemiyoruz. Biraz sıkarak, biraz gevşeterek bir akort yapmaya çalışıyoruz. Yoksa sıka sıka gidersek bir de bakmışız ki akort bitmeden bizim çemberimiz çok aşırı gerilmiş olur. Bu taraf biraz sıkalım. Evet arkadaşlar, hafiften. Şimdi şuradan biraz gevşetelim. Çok az. Bakalım. Evet, sürtme yok. Şimdi öbür tarafı yapalım. Sürtme yok. Biraz sıkalım iğnemizi.
İşte burada var. Şöyle sarı koyalım bunu da. Evet. Şurası. Evet. Şunu biraz sıkalım arkadaşlar. Şunu gevşetelim. Biraz fazla değil. Şunu biraz sıkalım. Şunu gevşetelim. Gevşettiğimiz zaman karşıya gider. Öbür tarafı sıktığımız zaman da bu da çeker. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Biraz da şuradan bakalım ne oldu. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Sürtme kayboldu. Arkadaşlar harika gözüküyor. Benim de moralim düzelmeye başladı bundan sonra. Şöyle arkadaşlar bir bakalım nereye doğru acaba bir hata veriyor daha çok. Biraz sola veriyor arkadaşlar. Ufak bir yerde. Orayı bir bulmaya çalışalım. Evet, gördüğünüz gibi karşıdan bakıyoruz arkadaşlar. Solumuz sağımız biraz değişti. Sol dedik ama karşıdan bakıyoruz sola. İşte şurada bir hata veriyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orayı bir giderelim. Yine işaretimizi koyalım arkadaşlar. Evet, tam burası. İşte. Evet, şuraya kadar. Burası. Evet. Bakın arkadaşlar. Şurayı sıkarız. Burayı gevşetiriz. Burayı sıkarız. Burayı gevşetiriz. Gördünüz mü? Güzeldi arkadaşlar. Şimdi tellerimizi yine sıkalım arkadaşlar. Şöyle hiç acımayın. Zarar görmez. İyice otursun. Paralel tellerden. İşte böyle arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi biraz müzik dinleyelim. Bakalım. Bakın şu biraz sert. Yine bir daha. Biraz daha arkadaşlar. Şu fazla gevşek. Bunu da her zaman yapıyoruz. Bak bu gevşek. Biraz sıkalım. Bunları kendi arasında. Bu da gevşek. Biraz önceki teli sıkma ve ayarlama işlemi biraz akordu bozmuş olabilir arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Dikkat ediyor musunuz? Biraz sol tarafa kaçmış gibi, onu da halledelim. Bakın burası. İşaret koyalım. Şu ara. Bu tarafı biraz gevşetiyoruz, öbür tarafı biraz sıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz daha sıkalım. Bakalım bir problem var mı? Vallahi güzel gidiyor. Bakın şu aşamada bu iyi, yeterli arkadaşlar. Daha kaba akort yapıyoruz. Arkadaşlar bu aşamada bir şey daha bakalım. Şöyle çevirdiğimiz zaman bakın arkadaşlar, yuvarlanma akordu da fazla bozuk değil. Çok hafif bir şey var. Şu anda ona da ellemeyelim. Şu anda tellerimiz görüldüğü gibi hala çok gevşek. Bir tur daha sıkalım. Evet, bir tur daha sıkmaya başlıyoruz. Kırmızıdan başlıyoruz. Yine her zaman gibi. Her teli bir tur. Bazı teller kolay dönüyor, bazıları zor dönüyor. Zor dönenlerin daha sıkı, gevşek olanların daha gevşek olduğu anlamına gelmiyor.
Böyle arkadaşlar. Bir ayar daha yaptık tellere. Tımlama yöntemiyle. Bakın. Şunda birazcık bir gevşeklik. Böyle biraz sıkalım. Çok az. Bakalım aynı tel ne oldu? Oldu. Bakın genelde bir ortak ses verebiliyor. Şu sert, şu yumuşak. Bunu da bir halledelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ortak bir ses veriyor. Problemimiz yok. Yalnız kötü bir haber var. Akordumuz çok az bozuldu. Onu da bir giderelim. Ne? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir bozukluk var. İşaretimizi koyalım. Tam burada. Bir de burada. Sıkalım. Bakalım ne oldu. Evet, gayet güzel.